Merhaba doğa severler. Bugün Türkiye'nin gizli bir kahramanını keşfediyoruz. O, kuyruğundan destek almadan, yer çekimine meydan okuyarak ağaç gövdelerinde adeta dans eden bir akrobat. Tanıştırayım, Anadolu sıvacısı. O, sadece Türkiye'ye özgü diyebileceğimiz tek türümüz, bizim milli KUŞUMUZ. Bu küçük kuşun gördüğümüz bu hareketi, diğerlerinden farklıdır. Sadece güçlü ayaklarını ve tırnaklarını kullanır. Bu da onu ormanların gerçek akrobatı yapar. Hazırsanız, bu eşsiz canlının sırlarını çözmeye başlayalım. Bir sonraki dakikada, onun ilginç avlanma taktiklerini göreceğiz. Anadolu sıvacısı, sadece bir akrobat değil, aynı zamanda ormanın en zeki marangozlarından biri. Meşe palamudu bulduğunda onu rastgele kırmaz. Önce, ağaç gövdesinde ideal bir yarık bulur. Bu yarığı, palamudu sıkıca tutan doğal bir mengene gibi kullanır. Ardından, bakın, tüm vücut gücünü çekiç gibi kullandığı gagasına aktarır ve sert kabuğu tek vuruşta kırar. Bu zekice yöntem, ona büyük bir enerji tasarrufu sağlar. Bu kadar küçük bir canlıdan bu kadar stratejik bir avlanma tekniği beklenir miydi? Gerçekten inanılmaz. Peki bu eşsiz milli kuş nasıl tanınır? Anadolu sıvacısı, yaklaşık 25 mm uzunluğunda, mavi gri ve zarif bir görünüme sahiptir. En çarpıcı özelliği ise maskeli bir kahramanı andıran yüzü, keskin bir siyah alın, hemen üstünde belirgin bir beyaz kaş çizgisi ve gözün arkasına uzanan karakteristik siyah göz çizgisi. Kanat telekleri kiremit kırmızısı, alt kısmı ise soluk gri ve kızılımsı kahverengidir. Alt kuyruk tüyleri ise kızılımsı kestane rengindedir. Gözünüzü dört açın, bu keskin hatlar, Anadolu ormanlarında onu bulmanızı sağlayacak. Sıvacı ailesinde, erkekler ve dişiler birbirine oldukça benzerdir. Ama küçük farklar gözlemci için büyük ipuçları sunar. Erkek sıvacı, dişiye göre daha kontrastlıdır. Alnındaki siyahlık arkaya doğru daha fazla uzar, göz çizgisi daha belirgindir ve göğsündeki kızılımsı peç daha canlıdır. Genç bireyler ise, genel olarak daha soluk renklidir ve dişilere benzerler. Ancak doğa, sabırlıdır. Yaklaşık bir yıl sonra, bu gençler tamamen yetişkin erkek ve dişi formlarına sahip olurlar. Bu küçük farklılıkları ormanda avlanırken fark etmek, gerçek bir kuş gözlemcisi becerisidir. Anadolu sıvacısı nerede mutlu olur? Cevap, yaşlı ve sağlıklı iğne yapraklı ormanlarda. Yapılan araştırmalar, türün en yoğun popülasyonuna sedir habitatında ulaştığını gösteriyor. Göknar ve Karaçam ormanları da hemen onu takip eder. Bu yoğunluk tesadüf değil, sıvacı, ağaç taç üstü ve altı yüksekliği, kalınlığı ve örtü yüzdesi fazla olan ormanları seviyor. Başka bir deyişle, o doğal yaşlı ormanların bir göstergesidir. Bu yüzden bir sıvacı görüyorsanız, bilin ki temiz ve bakir bir ekosistemdesiniz. Anadolu sıvacısının evi, adından da anlaşılacağı gibi büyük ölçüde Anadolu. Yayılışı Toroslar boyunca güney sahillerinden, Batı Anadolu'ya, Orta Anadolu'nun kuzey sınırlarına ve Karadeniz boyunca uzanan dağlara kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Sınırlı yayılışıyla, Yunanistan'da Midilli Adası ve Kafkaslar'da da küçük bir popülasyonu bulunsa da, ana yurdu net, Türkiye. Bu yayılış özelliği, onu endemik diyebileceğimiz tek türümüz haline getiriyor. Milli kuşumuzun yuvası, bizim topraklarımız. Peki, sıvacıyı görmek için en garanti yer neresi? Yoğunluk hesaplamaları bize bazı şehirleri işaret ediyor. Anadolu sıvacısı, Bursa, Karaman, Kastamonu, Antalya ve Karabük illerindeki iğneli ormanlarda en yoğun olarak bulunmuştur. Özellikle yaşlı, aralan seyrek kızılçam, sedir ve karaçam ağaçlarının bulunduğu doğal ormanlarda gözlem şansınız çok yüksek. Unutmayın, nadiren de olsa çınar, kavak gibi geniş yapraklı ağaçların olduğu makilik alanlarda da karşınıza çıkabilir. Kuş gözlemcileri için bu iller, kesinlikle altın rotadır. Yuvadaki küçük sıvacı yavrularının hızlı büyümesi için ne gerekiyor? Yüksek protein, yavruların besinini neredeyse %33 oranında Coleoptera, böcekler, oluşturur. Menünün diğer önemli kısımları ise küçük kurtçuklar, Lepidoptera, güveler ve solucanlardır. Karınca, tohum ve araçnida, örümcekler gibi diğer türlerde diyeti zenginleştirir. Sıvacı ebeveynler, bu yüksek enerjili besinlerle yavrularının hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlar. Gerçek bir doğa eczanesi. Anadolu sıvacısı bir göçmen değildir, ama yerinde durmayı da sevmez. Mevsimlere bağlı olarak yükseklik göçü yapar. Yazın, serin havayı ve bol yiyeceği bulmak için 1000 ila 1250 metreler arasını tercih eder. Ancak soğuklar bastırdığında, kışın daha ılıman koşulları arayarak 500 ila 750 metreler arasındaki alçak rakımlara iner. Bu dikey hareket,
kışı daha rahat geçirmesini sağlayan zekice bir hayatta kalma stratejisidir. Ormanların dikey katmanlarını ustaca kullanır. Sıvacı, dünya çapında fazla bilinmeyen bir kuş olsa da, bizim için değeri çok büyük. Dünya popülasyonunun 10.000 ila 100.000 bireyden oluşan büyük bir kısmı Anadolu'da bulunuyor. Çok küçük bir kısmı ise Midilli Adası ve Kafkaslar'da. Bu yoğunluk, onu Türkiye'ye özgü endemik diyebileceğimiz tek türümüz yapıyor. Almanca'da, Türkenkleiber, Türk sıvacısı olarak isimlendirilmesi de bu yayılışı vurguluyor. Anadolu sıvacısı, küçük kanatlarında büyük bir milli miras taşıyor. Bu milli değerimizin koruma statüsü ne durumda? BirdLife International, Anadolu sıvacısını, Avrupa ölçeğinde korumada öncelikli kuşlar listesine dahil etmiştir. Şu an Avrupa koruma statüsü, güvenli, sekur olarak belirtilse de, bu durumun her an değişebileceği uyarısı yapılıyor. En büyük tehdit, kuru ve yaşlı ağaçların kesilmesi. Sıvacı, yuva ve beslenme için bu ağaçlara bağımlıdır. Bu nedenle, ormanlarımızı korumak, onu korumaktır. Mart başında başlayan kuluçka faaliyeti, titiz bir yuva inşa süreci gerektirir. Sıvacı, yuvasında ne kullanır? Malzemelerin büyük bir kısmı, %66'sı, şerit halinde ince bitki kabuklarıdır. Kozalak karpelleri %21 ile onu takip eder. Ayrıca, kıl, tüy, liken ve hatta nadiren de olsa naylon ip parçaları bile kullanır. Bu, onun doğada bulduğu her şeyi değerlendirme becerisini gösterir. Küçük bir ev, büyük bir titizlik. Peki, sıvacı ne kadar başarılı bir ebeveyndir? Bırakılan yumurtaların %65'inden yavru uçuşu gerçekleşmiştir. Bu oldukça iyi bir orandır. Çift başına uçurulan yavru sayısı ortalama 3.6'dır. Ancak doğanın zorlukları bitmez. Kuluçka başarısını en çok tehdit eden faktörler arasında, yuvaların yarasa, orman yediği ve böcek işgallerine uğraması yer alır. Her başarılı uçuş, küçük bir zaferdir. Anadolu sıvacısı genellikle kendi halinde ve insanlardan rahatsız olmayan bir türdür. Ancak yakından bakıldığında, cinsiyete bağlı belirgin davranışlar sergiler. Bunlar, kendine özgü duruş şekilleri, kanat ve kuyruk hareketleri, tehdit anında gösterdiği saldırgan davranışlar ve çiftleşme dönemindeki özel ötüşlerdir. Her hareket, onun ormandaki sosyal kodlarının bir parçasıdır. Gözlemciler için bu ince davranış detaylarını yakalamak, gerçekten büyüleyicidir. Anadolu sıvacısının Latince adı, onu İzmir'de ilk fark eden Dr. Theobald Kruper'e ithafen Sitta Kruper'i. İngilizce'de Kruper's Nuthatch ve Almanca'da Türkenkleiber olarak bilinir. Bazı kaynaklarda, küçük sıvacı kuşu, dense de, yayılışını en iyi anlatan isim, Anadolu sıvacısıdır. O, coğrafyamıza özgü, endemik diyebileceğimiz tek kuş türümüzdür. Bu akrobat, marangoz ve milli kuşumuzu korumak, ormanlarımıza sahip çıkmak demektir. Bu küçük kahramanın hikayesini paylaştığınız için teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Doğayla kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Paylaşırsanız mükemmel olur.